oğlum araba. Honda Civic BD6 incelememize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2009 model Honda Civic. Bu araç D segmenti bir araç ve içeride oldukça bu havayı hissediyorsunuz zaten. Çünkü o dönemin kalite algısına dair tüm öğeler araçta mevcut. Evet. Öncelikle motordan başlayalım. 1.6 i-VTEC olarak geçiyor. 125 beygir, 152 Nm'de torku var. Devir olarak çok yüksek devirler çevirebiliyor. Tabii o eski VTEC mantığında çalışamıyor bu motor ama daha çok ekonomik odaklı bir makine bu. Ama yine güç istediğimizde ayağımızın altında Güç istediğimizde güzel bir bizi bekleyen güç var. Motor olarak da Alper'in dediklerine ek olarak araç gerçekten VTEC karakterine sahip. 7000 devir çeviriyor. 7000 devir çevirebilen bir motoru var. Ve son Apache kabilesinden diyebiliriz bu araç için. Çünkü yine kesici falan hiçbir limitör olmadığını biliyoruz bu araçta. Onun dışında kesici demişken boş viteste, onun dışında viteslerde hiçbir şekilde devir kesme olayı yok. Devir sonuna kadar açık. Devir bandı 0 ve 7000 devir çevirebiliyor sanırım bu araç. 7000 devire kadar hiçbir kısıtlama koymamışlar elektronik veya mekanik olarak. Bu aslında çok klişe olacak belki ama böyle mekanik adamların sevdiği olaylar bunlar. Fakat efsanesine yazılabilir. Onun dışında araçta hill-holder yok. Bu araç bazı donanım değil, full donanım aslında. O yüzden olmasını beklerdik. 2009 yılı değil mi Alper? Evet. Ya ve de segmenti olarak yüksek bir araç. O dönemin premium arabalarından bir tanesi aslında. Ve olmasını beklerdik açıkçası. Fakat hill-holder bulunmuyor araçta. Araç ama bu kadar büyüklüğe rağmen 4,5 metre, hatta 4,6 metre diye geçiyor bazı yerde. Araç zaten gemi gibi. Gemi gibi ama ağırlık olarak da çok ağır diyemeyiz. 1200 kiloluk bir ağırlığı var. Evet, 1200 kilo aslında bu araç için yani iyi bir değer. Çünkü araçta izolasyon durumu gayet iyi. Ona karşın yine torpidosu zaten tahmini bir yarım metreden fazladır yani. Aracın 1/3 bizim önümüzde kalıyor. Biraz Evet. garip bir duygu ama. Yani Honda çok bonkör davranmış bu konuda. O yüzden araç efsane bir kalite algısı yaratıyor. Sütunlar da böyle dolu dolu. Bundan dolayı araç gerçekten güzel. Yani görüntü olarak, gidiş olarak, konfor olarak gerçekten güzel. Ve aracın içinde giderken sanki bir gemide seyahat ediyormuşsunuz gibi bir durum ortada. Bilmiyorum, en azından ben de öyle hissettirdi. Biraz da senin görüşünü alalım Alper. Vallahi bir şey diyemeyeceğim çok fazla ama araç gerçekten ya büyük, evet büyük. Ön tarafı çok önümüzde olduğu için çok güven veriyor insana. çok güven veriyor. Bir sıkıntı var. Burnu aşağı doğru iniyor bu tasarımdan dolayı. Evet. Aerodinamik. Burnu hiç göremiyoruz şu an. Şu an gözükmüyor. Bizim boylar da aslında çok uzun, görmemiz lazım da hani kafamızı tavana dayayıp önümüze baksak yine de göremiyoruz. O yüzden değişik bir sürüş hissiyatı var arabanın açıkçası. Ama bu bir eksi değil bence. Gayet güzel araç genel hatlarıyla. Kapı içleri kesinlikle çok güzel. Süet bir kaplama var. Evet ve her taraf yumuşacık. Yani burası biraz sert ama en azından kapıların kenarları gerçekten çok kaliteli bir malzeme hissi yaratıyor. Onun dışında ön cam yine kocaman. Araçta yine sunroof mevcut. Bu da güzel bir detay. Bugün burayı sakinlenelim. Klişe olmasın her zamanki gibi. Ama dediğimiz gibi araç gemi gibi ve aslında kasmadan bizim kasarak döndüğümüz hızlarda dönüyoruz ve gerçekten güzel oluyor. Biraz da gidişine mi bakıyoruz? Klişeye uyuyoruz o zaman yine. Klişeye uyalım. Araç en yüksek devirleri gerçekten çok seviyor. Yani yakıtını bilmiyoruz. Yakıtı da ortalama yine 7 litre, 7,5 litre civarlarında yakacaktır diye düşünüyoruz. Yani ya biraz performans sürüşte VTE'yi falan açtığınızda bayağı yüksek yakıt tüketimi olabilir. Araç 5 vites bu arada. Ama dediğimiz gibi bu da tamamen vites karakterinden kaynaklanıyor. Çünkü araç yüksek devirlerde tork veriyor. Motor buna programlanmış. Motor bunu seviyor. Bundan dolayı zaten düşük devirlerde şu an 110 ile gidiyoruz mesela. 3000 devirde araç. Ama araçta çok bir ses yok. Özellikle yol sesi olarak
çok bir ses yok açıkçası araçta. Ya standart denilebilecek sesler bunlar. Evet. Yani gayet güzel. Tatminkar bir araç bu konuda da. Aynaları nasıl Alper? Aynaları ben tam göremesem de. Aynalar bence çok iyi. Şekli de bayağı iyi. Biraz büyük dışarıdan bakıldığında ama yani görüş açısı güzel. Yine tavanımızda ışıklandırmalı güneş ışıklar mevcut. Bu da güzel bir olay ve üstünde kumaş bir kaplama var. Hani bu çok ince düşünülmüş bir detay. Gerçekten kalite algısı yaratıyor insanda. Yine sunroof butonumuz, ışıklarımız burada bu şekilde. Üstüne basıyorsunuz, ışıkların açılıyor. Aracın kapısı açılıp kapandığında da buradan off konumunu alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir olay. Yine sunroof kontrolü de burada. Elegans paket olmasının bir artısı bu. 16 jantlar 5 kollu. Genelde gördüğünüz bir de sunroof geliyor en önemli özellik olarak. Ayrıca aracın multimedyasından bahsedelim. AUX ve CD çaları mevcut. Bunlar 2009 yılına baktığımız zaman güzel performans öğeleri bence. Ya AUX opsiyon ama öyle bir şey de var. Gerçi en yüksek hani mod bile alsanız, en yüksek paketi bile alsanız AUX yani bu paketi değerlendirirsek ama mantıklı bence. Hani tabii. A tanesine yazılmalı bence. Çünkü 2009 yılından bahsediyoruz. Bazı araçlarda hala kaset çalar vardı o zamanlarda. Süspansiyonları da aracın ne yumuşak ne sert böyle tam kıvamında çok tatlı bir algı yaratıyor insanda. Bu yüzden Virajlarda biraz yatıyor ama. ya o da gerçi 1200 kilo hani kilosu da yok arabanın ama süspansiyona da gayet güzel diyebiliriz. Onun dışında klima paneli yine dijital bir klima paneline sahip tek bölgeli. Komple dijital. Aracın kliması var zaten anlayacağınız üzere full donanım. Aracın fren sistemine geldiğimizde ise aracın 4 freni de disk fren olarak kullanılmış. 2009 yılında yine hani o yıllardan baz alırsak bu da çok güzel bir detay. Bayağı bir güvenlik öğesi aslında baktığımız zaman ki Honda da zaten bu tip oyunları seviyor. Güvenlik Japonlarda en önce geliyor. Süspansiyon sistemi nasıldı aracın? Ön taraf standart McPherson tipi, arkada Multilink bağımsız süspansiyon var. Bağımsız süspansiyon. Evet. Onun dışında bagaj hacmi yine aracın gayet geniş. Gayet geniş, 500 litre. 500 litre müthiş değer aslında. Arka koltukları da yatıyor zaten. Evet, bagajımız aracın sürücü bölümünden açılıyor. Burada herhangi bir tuşu yok. Hafif bir bagaj kapağı. Açarken kapatırken herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi takribi 400 litre bir bagajımız var. Aracın içinde galiba bunu 500 olarak söyledik. Evet, 500, onu yanlış söyledik. Başka bir araçla karıştırdık. Tam boy stepnemiz mevcut. Bu güzel bir şey. Bu şekilde. Tabii bizim birkaç temizlik malzememiz falan var. Bagaj kapağımız çok hafif. Bıraktığınızda kendiliğinden kapanması gerekiyor normalde. Fakat bizim aracımız biraz sorunlu olduğu için. Her zamanki gibi pertçiler. Pertçiler. Arkadan bir kazası olduğu için aracın böyle bir sorunu var. Ya bu arada özür dilerim Alper lafını kestim ama dalga geçmeyin arkadaşlar. Genelde kullandığımız yani testini yaptığımız araçlar kadın sürücülere ait. Bugün Dünya Kadınlar Günü aynı zamanda. Evet. Bu yüzden tüm kadınlarımızın buradan Kadınlar Günü'nü de kutlayalım. Fakat araçlar böyle olduğu için dışarıdan kozmetik olarak ufak tefek sorunları olabiliyor. Fakat yürüyeninde herhangi bir sıkıntı yok bu araçların. Evet. Sadece kozmetik. İç mekan sizi güzel karşılıyor. Şöyle güzel karşılıyor. Açık bej bir rengi var. Koltuklarımız ve kolda dokunduğumuz yerler süet. Üstü tabii ki de yumuşak plastik. Bir deri diyemeyeceğim buna. Plastik bu. Ama böyle deri gibi sanki. Bir deri gibi bir hissi var, evet. Kapı kollarımız. Eleştirdiğimiz bir nokta aslında. Görünüşü güzel. Neden ters diye bir düşünmedik değil aslında ama Japon herhalde aklı diyelim bize. Japon aklı böyle ters Nike sembolü gibi. Yine kilitler burada. Buralar yine güzel. Çizilmeye karşı diğer VAK grubundaki araçlara göre daha dayanıklı. Evet. Paspaslarımız halı, orijinal paspasları. Bej rengi olması içeriği çok ferah tutuyor. Tabii ki de Evet. elegans model bir araç bu. Bunda sunroofumuz da var. Tabii şu an kapalı fakat içeride gündüz vakitleri çok aydınlık bir ortam oluyor. Bu da çok güzel bir his. Arka bölüme geçecek olursak tekrar aynı kaliteyi, öndeki kalite burada da devam ediyor. Kapılarda yine süet kaplamalar. Yumuşak deri plastiğimiz burada. Artık adını herkes farklı söylüyor. Bütün koltuklar öndeki kadar rahat.
Hatta çoğu araçta bu kadar yanal desteği olan bir arka koltuk ben göremedim. Yanal destek kalınlığı gerçekten bu arada çok iddialı. Savrulmuyorsunuz. Ve yani gerçekten bir makam arabası tadında böyle. Yumuşaklığı da zaten gayet yerinde. Yine ön koltuklarda airbag de var. Kenarlarında gördüğünüz üzere. Bu da güzel bir detay. Yine Evet. aracın taban direklerinde, direksiyonunda ve yolcu torpidosunda airbag bulunuyor. Evet, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Baş mesafesi, evet biz oturunca biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz fakat Elegance model bir araç. Evet, sunroofumuz var fakat buna rağmen herhangi bir baş mesafesinde bir kayıp yok. Çok rahatlıkla 1.80 bir kişi çok rahatlıkla uzun kilometreler boyunca seyahat edebilir. Evet, karşınızda 1.6 benzinli iVTEC Honda motoru. 7000 devir kadar çevirebiliyor. 5 vites şanzımanla kombine edilmiş. Bobinlerimiz burada çok rahat gözükebiliyor. Buna hemen bir R8 kırmızı bobin takabiliriz. Airbox'ımız burada. Biraz küçük kalıyor bu motor için. Fakat torku yerinde aracın. Herhangi bir gecikme falan zaten atmosferik. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama biraz sıcak çalışıyor motor. Biraz sıcak çalışıyor. Çok yüksek devirlere çıkartırsanız tabii ki de. O VTEC, bu eski VTEC'ler gibi değil tabii ki de. Fakat bir hissedebiliyorsunuz. Seste çok az değişme oluyor. Bu güzel bir şey aslında kullanıcılar için. En çok gaz pedalında hissediyoruz Gaz tabii ki. pedalında güzel bir hissi var. Evet. Aracımızda klasik FD6 Honda Civic jantı bulunuyor. Elegance paket 16 inç boyutunda jant. 205 55 16 Ginturato P7 bir lastiğimiz var. Yaz lastiği olarak güzel denilebilir. Taban genişliği bu araç için uygun. Fakat virajlarda arkadan kayma yaşayabiliyorsunuz. Bunun sebebi de lastiklerinizin Yanaklı olması. yanaklı olması. Ya aslında kaymıyor olabilir dışarıdan baktığınızda da. Ya içeride bir panik. İçeride bir his, öyle bir his oluyor ya da arkası biraz oynuyormuş gibi oluyor. Fakat bunlarda korkulacak bir şey yok. Bu araç o kadar kolay kolay hakimiyeti kaybetmez. Bir de araçta VSA da var. Bu yüzden yani VSA eşittir ESP diyelim ESP, buradan da. ASR, ABS, Japon hepsinin araçlarında kullanılan. Segment araçlara çok binmiyoruz. Hani bindiğimiz araçlar daha çok hatchback oluyor. Bu tip araçlar kullandığımız için bizde bir garipseme yaratmış olabilir. Bunu da Evet. göz önünde bulunduralım.